Amerika'da çıkarılan yeni bir yasa, Jeffrey Epstein soruşturmasına ait tüm belgelerin 19 Aralık 2025'e kadar kamuoyuna açıklanmasını zorunlu kıldı. Bu yasa, yıllardır bu dosya neden kapalı diye soran kamuoyu baskısının sonucu olarak ortaya çıktı. Çünkü mesele artık yalnızca bir suç dosyası değildi. Güç, para ve etki ağlarının sorgulandığı küresel bir tartışmaya dönüşmüştü. Son tarih geldiğinde belgeler yayınlanmadı. Ancak 6 haftalık bir gecikmenin ardından ABD Adalet Bakanlığı yaklaşık 3 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2.000 video kaydını kamuoyuna açtı. Bu, Amerikan yargı tarihindeki en kapsamlı ifşalardan biri olarak değerlendiriliyor. Fakat bazı büyük jüri dosyalarının yüzlerce sayfası tamamen karartılmış durumda. Bu belgeler yeni suçlar kanıtlamak için değil, zaten bilinen sürecin arka planını ortaya koymak için yayınlandı. Epstein, 2008 yılında Florida'da yaptığı tartışmalı bir savunma anlaşmasıyla ağır sonuçlardan kurtulmuştu. 2019'da yeniden tutuklandı ve aynı yıl cezaevinde ölü bulundu. Ancak belgelerin asıl dikkat çekici kısmı şu: Epstein yalnızca bir suçlu değil, aynı zamanda yıllar boyunca siyaset, iş dünyası ve eğlence çevreleriyle temas kurabilmiş bir figürdü. Dosyalarda çok sayıda fotoğraf, uçuş kaydı ve yazışma bulunuyor. Örneğin eski ABD Başkanı Bill Clinton ile fotoğraflar yer alıyor, ancak mağdurlar tarafından yöneltilmiş doğrudan bir suçlama bulunmuyor. Benzer şekilde Elon Musk ve Bill Gates ile ilgili yazışmalar ve temas kayıtları mevcut. Her iki isim de suçlamaları reddediyor. Merkezde ise hüküm giymiş olan Ghislaine Maxwell bulunuyor. Belgeler, organizasyonel temasların büyük kısmında onun rol oynadığını gösteriyor. Tanık ifadeleri, davetler, özel mülkler ve resmi kaydı olmayan ortamlarda kurulan ilişkilerden söz ediyor. Belgelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise para akışları, siyasetçilere ve çeşitli bağlantılara yapılan ödemeler kayıt altına alınmış. Hukuken her biri suç olarak tanımlanmıyor, ancak geniş bir ilişki ağını gösteriyor. Türkiye bağlantısına dair e-posta yazışmaları ve seyahat kayıtları da dosyada yer alıyor. Özellikle uçuş ve konaklama ödemelerine dair belgeler, meselenin coğrafi olarak Amerika ile sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak bu dosya, kim suçlu sorusundan çok daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Bu sistem yıllarca nasıl normalleşti ve belgelerin tamamı gerçekten açıklandı mı, yoksa hala kapalı kalan sayfalar var mı? Ancak burada asıl sormamız gereken başka bir soru var. 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'de kaybolduğu açıklanan ve akıbeti hala netleşmeyen çocuklar konusu da hala tam anlamıyla şeffaf değil. Resmi açıklamalar yapılsa da kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri tamamen giderilmiş değil. Bu tür küresel dosyalar ortaya çıktığında insanlar ister istemez şu soruyu soruyor: çocuklar söz konusu olduğunda gerçekten her şey denetleniyor mu? Yoksa bazı karanlık alanlar hala açıklığa kavuşmayı mı bekliyor? Kimseyi suçlamadan şunu söylemek gerekiyor: çocukların güvenliği siyaset üstüdür. Şeffaflık bir tercih değil, zorunluluktur. Sizce 6 Şubat sonrası kayıp çocuk dosyaları yeterince açıklandı mı? Yoksa hala cevaplanmamış sorular mı var? Yorumlarda düşüncelerinizi ve bildiklerinizi yazın lütfen. Bu konu basit bir şekilde kapatılamaz.